Şimdi tamburla ilgili böyle reglaj dedikleri ya da böyle doğru ayarlar ve akort konusunda bir şeyler söylemeye çalışalım. Şimdi tambur, bundan önceki tamburu anlatırken burada bir hareketli seyyar bir eşik var demiştik. Şimdi bu eşiğin konumu çok önemli. Tambur perdeli bir çalgı malum ve bu perdelerin belli bir düzeni var. 104'lük tambura göre bir şablon var. O şablona göre bağlıyorlar. Tabii ki her tamburdaki değişebilir. Yani milimetrik ayarlar farklılaşıyor çok doğal olarak. El yapımı hepsi çünkü fabrikasyon değil. Dolayısıyla perdelerle küçük küçük oynamamız gerekebiliyor. Bu şart bir şey. Bunu tabii bilen birisinin yapması gerekiyor. Fakat herkesin temel bazı tamburda yapılacak ayarlar var. Onları da bilmesinde büyük fayda var. Bunların birincisi üzerindeki perdelerle, doğru bağlanmış perdelerle tamburun tel boyu dediğimiz iki eşik arasındaki mesafenin doğru bir oranda tespit edilmiş olması. Bunu sağlamak için de alttaki şu eşik hareketli. Şimdi tamburun boş teli, akort yerimiz la sesi malum diyapazonda 440 diye kabul ediliyor son yüzyılda. 42 de çekiyorlar. Eskiden 32'ymiş. Daha önce 415'ler falan da var. Çok uzatmayayım. Ama bizdeki yegah sesinin frekansı değil. Frekans başka bir şey. Sesin tam olarak titreşim sayısı frekans. Bu değişmiyor. Fakat bizim yegahın karşılığı frekans değeri değil. Mesela tamburun yegahı 110 Hz iken kemençenin yegahı 220 Hz. Dolayısıyla yegah demek 110 Hz demek değil. Ama 2 oktav pesteki la'dan bahsediyorum A2 diye çıkabilir bu akort aletlerinde. Bazı da la 2. Yani ikinci oktavdaki la demek. Alt telimizi la'ya ayarlıyoruz. Bunu bildikten, altı tam ayarladıktan sonra bildiğimiz bir şey var. Sapın dibindeki perdenin adı da alttakinin 2 oktav tizi. Bu da A4. 4 numara. İşte bu 440 tam burada. Bu 440. Tiz nevası. Kemençenin tiz nevası ise 880. Yani bundan bir oktav daha tiz. Şimdi o yüzden frekansla perde isimlerini karıştırmayalım. Bir tanesi net o sesin titreşim sayısı. Bu aynı. Dünyada değişmeyen bir şey. Bu notasyonda da karşımıza çıkacak çünkü bu bilgi. Diğeri ise bizdeki ise perdenin adı. Bu sadece bir fonksiyon. Yani tiz neva deyince benim tamburumdaki standart bol ahenk dediğimiz düzen, onu da anlatırız. Düzendeki yeri belli. Bu sesin 2 oktav tizi olmalı. Bu bazı zamanlarda özellikle mevsim geçişlerinde kapak birazcık çökebilir, biraz yükselebilir. Kalorifer yanında olması, kuru bir şehirde tamburun bulunması, rutubetli bir şehirde bulunmasından dolayı bu kapak hareketli oynar. Küçük, minimal oynar. Bu bizim şu eşiğimizi doğru konuma getirmemizle tamburun düzenini sağlamış oluruz. Bu çok önemli bir şey. Şimdi o yüzden bir tamburiye, yeni bir tambur verdiğin zaman profesyonel bir tamburiye alır. Önce bir akordunu yapar. Ondan sonra sap dibinden bir flajöle alır. Parmakla da ona basar. Bu flajöleyle bunun aynı olmasını sağlar. Bu nasıl sağlanır? Flajöle aldım. Bastım. Şimdi bu aynı. Bozalım. Ne yapıyoruz? Tamburumuzu yatırıyoruz. Sapı tarafına bir yükseklik koyuyoruz. Ve şu hareketli ya bu. Şu arkadaşı, eşiğimizi biraz ön tarafa doğru alalım. Buna dikkatli yapmamız lazım. Çünkü kapak 1.8, 1.5, 1.2 bazı tamburlarda milimetre kalınlığındadır. Pat diye çatlar. Gider. Ona tam kapak patlaması deriz. Şimdi birazcık sapa doğru yaklaştırdım. Şimdi bakalım ne oldu. Tizleşti. Daha rahat anlamamız için biraz daha bozuyorum tamburun düzenini. Bunu yaparken eşiği birazcık kapaktan kaldırıp da yukarı doğru kaldırıp da sürüklersek
kapağını biraz daha korumuş oluruz. Bak ne kadar dikleşti. Yani eşiği sapa doğru yaklaştırdıkça telimizin sap dibine bastığımız zamanki şeyi tizleşiyor flajöleye göre. Halbuki bu ikisinin aynı olması lazım. Ne yapacağız? Yerine çekmemiz lazım. Eşiği sapa yaklaştırdıkça sesimiz tizleşiyor. Uzaklaştırdıkça pesleşiyor. Çok uzaklaştıramayız. Bunun bir oranı vardır. Çünkü ondan sonra buradan çok daha kısa mesafe kaldıkça kapağı iyice patlatma riski artar. Bunu çok dikkatli ve özenli yapmamız lazım. Ama bundan korkmamak lazım. Şimdi tekrar bir yere aldım. Hemen kontrol ediyorum. Önce boş tele bakıyorum. Biraz pesleştik. Boş tele. Sadece tek bir tele dokunuyorum. Sap dibine bastım. Doğru noktada şu anda. İkisi de aynı. Bunu biraz daha saptan uzaklaştırırsam bu sefer pesleşecek. Niye pesleşiyor? Çünkü tel boyu kısaldıkça ses tizleşir. Tel boyu uzadıkça ses pesleşir. Eşikle biz sapa doğru ittiğimiz zaman tel boyu sap iki eşik arasıydı ya. Kısaldığı için sesimiz tizleşiyor. Yani uzun saplı bir bağlamayla cura arasındaki fark gibi. Tizleşiyor. Darlaştıkça piyanonun tellerine baktığınız zaman o bas frekansları veren o kalın seslerin, sol taraftaki seslerin böyle bir açıp bir bakarsanız şeye, orada o teller hem kalındır hem de tel boyu uzundur. Tiz taraftakiler de kısadır. Bir violonselle kemanın oranları birbirinden farklıdır. Violonselde uzun bir tel vardır. Kemanda daha kısa bir tel vardır. Tel boyu kısaldıkça ses tizleşir. Eşiği buraya getirince tel boyunu kısaltıyorum. Bu bir sürpriz değil yani, mucize falan değil. Bu böyle yapınca bilimsel olarak kısalmış oluyor. Uzaklaştırdığım zaman da şey oluyor. Yani o cello ile şey arasındaki fark çok nettir yani, cello ile keman arasındaki fark. Şimdi bunu tam eşit olarak yerine getirdik. Artık teknik anlamda iyi bir ustadan çıkmış olan tamburun tel boyuyla perde şablonu eşitlenmiş oldu. Doğru oldu. Buna rağmen farklılık olabilir. Önemli değil ama eşit oldu. Bu arada sapta en ufak bir deformasyon, dönme ya da çanaklaşma varsa gene perdelerin yeri değişir. Hiç önemli değil. Bunu sağlıyorsak perdelerle küçük küçük kendi içinde oynarız. Onlar daha ileriki konular. Şimdi ben akorttan önce bunu yapmamız gerektiğini söylüyorum. Yoksa akort hiçbir işe yaramaz. Şimdi bunu oluşturduk. Şimdi artık akort kısmına gelebiliriz. Diğer teller geçeceğiz. Şimdi tamburda 7 ya da 8 telli olur tambur. Bunlar da çeşitli varyasyonlarda takılabilir. En alttaki 2 tel çeliktir. 7 telli tamburlarda bu bendeki 7 telli tambur. En alttaki 2 tel çelik. Sonra sarı tel dediğimiz 2 tane çift olarak gene düşüneceğiz muhakkak. Bir tel grubu gelir. Sonra üzerinde 7 telli için bir tane daha çelik, aynı alttaki gibi aynı yere akortlanır ağırlıklı olarak. Onun üzerinde bir sarı daha, gene deminki sarı gibi. En üstte de bir tane kalın tel olur. Bunların milimetre şeyleri var ama tel boylarıyla ya da vesaire değişebiliyor. O yüzden yönlendirme olmasın. Ama 7 telli bir tamburda çelik teller aynı sese akortlanır. İlk sarı tel tam ya 4'lü aşağı ya tam 5'li aşağıya akortlanır. İkisini de göstereceğim. Ağırlıklı olarak geleneksel şeyde tam 4'lü aşağıda kullanılır. Ne demek yani? Re, do, si, yani la'ya akortlandıysa şu alt telimiz la'ydı. Sol, fa, mi, la, sol, fa, mi. Mi'ye akortlanır. Şu, mi'ye. Daha kalın olan mi'ye. Bu da hangi mi oluyor? E2. Bu A2, Adana 2. Bu Edirne 2. İkinci oktavdaki mi sesi. Ya da 5'li akortlayacaksak ikinci oktavdaki re sesi. Diyarbakır'ın D'siyle yazılır o da. A, la'dır. A, B, C, D, E, F, G. La, si, do, re, mi, fa, sol. Yani do'dan başlamaz o teknikte. A harfi la'yı sembolize eder.
Şu teli de mi'ye akortlayacağız. Üstteki çelik teli gene la'ya akortlayacağız. Frekans olarak söylüyorum. Batı müziğindeki yeri olarak söylüyorum. Batı müziği deyince yönlendirme değil ama akort aletleri hep bunun üstüne kurgulu. Sonra bir tane daha sarı tel vardı. Bunu Diyarbakır, yani Diyarbakır diye kısaltacağımız D'ye, R'ye, R sesini akortlarız akort aletinde. D2'ye akortlanır. Onun üstünde daha kalın bir tel vardır. Bunu da A sesinin bir oktav daha peste olan 110 A'ydı bu. A1 olan 55 Hz'e akortlanır. Bu da. Zaten insan kulağı 20'den altını duymuyor. Bu 55 olmasına rağmen udun 55'i gibi değil. Ud'daki tel yapısından, tercih edilen telden dolayı bas sesler daha lezzetli, daha dolu dolu gelir. Tamburda ise bas sesler daha böyle süslemek üzerine kurguludur genelde. Yani buradan çok lezzetli bir ses, lezzetli bir icra çıkmayabilir tel yapısından dolayı. Ud'da ise bunlar çift tel olur, en üstteki tek tel. Orada daha lezzetli, sarma tel kullanıldığı için bir ses elde edilir. Tambur daha ziyade 110 ile 440 arasında güzel tınlayan bir çalgıdır. Bunu niye söylüyorum? Bu çalgıyla konçerto yazmak isteyen olabilir, başka bir eser yazmak isteyen, orkestra içinde yazmak isteyen olabilir. Bu ara değerleri bilirse sazın tınlayacağı alan, güzel tınlayacağı alan ve rahat çalınabilecek pozisyonu burayı veriyor. O açıdan yani enstrümantasyon bilgisi olarak veriyorum bunu. Yani bu çok lezzetli gelmez ama bu sesi güçlendirmek için bunu vurabilirim. Ama burada name tel müsait değil. Tel uzadığı için detonasyonu çok artıyor. Örnek göstereyim. Bu buradayken tam bir oktav tizine bastım perde olarak ama tizleşti ses. Çünkü bu tele uygun bir, bu sese, icraya uygun bir tel cinsi değil. Ama tek olarak ya da burada da ses verebilir. Bu sese kadar kaldırabilir. Ama oktavına çıktığın zaman artık bayağı bir fark var arada. Bunu şey için söyledim, bu ilk giriş dersinin daha ötesinde ama bu da bilinsin, bulunsun, çok soran oluyor çünkü. Şimdi akort nasıl yapacağız? Alt teli, tambur, bütün Türk müziği çalgılarında, akustik çalgılarda kullanılan burgu sistemiyle çalışıyor. İki ahşap iç içe oturmuş durumda. Tam sığıyor mu bilmiyorum. Bunları şimdi uzun bir tel olduğu için hassas akortlamak zaman istiyor. Belli bir zaman sonra insan eli buna alışıyor. Normalde mesela kemanlarda ya da başka sazlarda ya da yeni teknolojik Wittner markası mesela burgu sistemleri falan var. 7 kere çevrilince bir tam tur dönmüş olan sistemler falan var. Çok daha hassas ayar yapılabiliyor. Ama geleneksel şeyde denendi de deniyoruz da hala daha da. Henüz daha tam randıman icracı olarak yani sahnede performans sırasında alamadık. Bu şekilde geleneksel olarak biz buna alıştık gidiyor. Ama muhtemelen önümüzdeki yıllarda başka şeyler gelişecektir. Şimdi tamburumuzu hafif yukarı doğru alıyoruz. Çünkü boyumuzla şu burguya rahat ulaşmamız lazım. Şöyle yapmaya çalışmayalım. Bir de tambur gereği yapısı gereği dik tutulduğu zamanki sesle kucağa konup böyle yaptığımız ses farklı. Mesela kucakta ben bunu böyle yaptığım zaman dik, yani kaç hertz? İşte 200 kaç bu? 110.7 hertz. Şöyle yaparsam 110 hertz. 7 hertz kadar bir dikleşme oldu bak. O yüzden tamburu mümkün olduğu kadar sağlıklı akortlamak için dik tutmakta fayda var. Ya da bu farkı bilip akortlarken ona göre akortlarsan da olur. Çevirince doğru olur. Bunu aldık. Hafif kendimize doğru şöyle açısını değiştirdik sapın. Burgular bana yaklaştı. Yani şöyle uğraşmaya gerek yok. Burguları kendimize şöyle hafif yaklaştık. Çünkü sağ elin pozisyonu burada sadece tele şöyle bir dokunmak. Akort yapılırken bir hata şu. Sürekli vurup da böyle bu
hem kendi kulağımızı zamanla yoracaktır çok kısa bir sürede, hem de çevredeki başka müzisyenlerin de rahatsız olmasını sağlayacaktır. Mümkün olduğu kadar az tele temasla burguyu da o teli, o frekansı yakalamaya doğru, diyelim ki akortsuz bir tambur. Değiştirdim her şeyi. La bemol. Dokunuyorum ve la'ya gelmesini bekliyorum. Yani A sesine, akort aleti var karşımda, doğru noktaya gelmesini bekliyorum. 3 kere vuruşta geldi. Yani vuruyorum, şunu yapmıyorum. Bu çok yorucu bir şey. Onun yerine bir kere tınlat. Biraz gel, bir daha tınlat. Çok tizleşti. Geldi. Sonra ikisini eşitliyorum. Bak gene. İkisi zaten eş frekans, yani tınladığı, beraber olduğu anda beraber tınlamaya başlıyor. Oradan yakalıyoruz. Bak fena değil. Sonra biraz da el hassasiyeti olması gereken yere geliyoruz. Bunu her talebenin alıp tam bu la'yı çok fazla tizleşti, yani la'yı çok geçmeden, hadi si'yi de kaldır ama daha fazla çekmeden, la'da olduğuna emin olduktan sonra bu vurgularla biraz oynaması lazım. Korkmaması lazım akort yapmaktan. Tel kopabilir, problem değil, ama sakin olursa problem yok. Şu iki telin, müzik demek uyum demek, ahenkli olduğu zaman bir anlamı var. Aynı şekilde frekans aynı gerginliğe geldiği zaman birbirini titretiyor zaten. Bununla ilgili YouTube'da çok örnek var. Adım adım gidiyoruz. Bazen vurgular kendini salar. Özellikle gene mevsim geçişlerinde, baharda kalorifer yandığı zaman evde farklı davranır. Ağaç sonuçta yaşayan bir şey. Rutubette şişer, kuruduğu zaman daralır ve o vurgularda sertleşmeye yol açar. O zaman bir lüthiyeye götürüp, bir enstrüman yapımcıya götürüp oraya değişik şeyler var. Onları sürerek burguyu rahatlatır. Onu yaptırmakta fayda var. Ne yaptık? Alttaki la'yı tekrar buldum. Eşitledim. Şimdi benim tercihim en üstteki kalın teli akortlamak. Çünkü bu kalın tel çok dinamik bir şey, çok güçlü bir tel. Şimdi şu anda akort böyleyken, şimdi bakın kalın teli gevşetiyorum. Bakın şimdi. Sese dinleyin. Dikleşti. Bayağı dikleşti. Yani 111.4 Hz'e çıktı. 110 Hz'den 111.4'e çıktı. Şimdi geriyorum kalın teli. Pesleşti. Sadece kalın teli geriyorum. Hiç alt telle uğraşmıyorum. Bu bizi konserlerde bazen kurtaran şeydir. Yani oradan diğer sazlara hemen adapte olmamızı sağlar. Küçük, çünkü sahnede sıcaktan ya da ışıktan akort değişir. Onlarda küçük, uzun uzun akort yapacak zamanımız da yoktur. Oradan küçücük akordu değiştiririz. Alt taraf çünkü kendi içinde akordu vardır ama pesleşmiştir mesela. Üst teli biraz gevşetiriz, salarız. Bunun sebebi de üst tel kuvvetli bir, kalın bir tel olduğu için sapı çekiyor. Gevşettiğimiz zaman da sapı bırakıyor. O da tizleşmesini ya da pesleşmesini sağlıyor. Tabii ki belli oranda. Alt teli akortladıktan sonra, ki zaten eşik ayarını yapmıştık, bunu akortlamamın sebebi, bunu doğru noktaya getirip alt tele bir daha bakarım. Çünkü diğer teller o kadar oynatmayacak. Bu çok belirgin. Şimdi küçük küçük şöyle itmeler, bunlara da talebelerin alışması lazım. Bak, küçücük şunu yaptım, çekiyorum, pesleşti. İtiyorum. Küçücük, yani şu temas değiştiriyor. Bu tecrübe etmeden bu kıvamı bilmek mümkün değil. Her çalgıda da farklıdır. O yüzden sazendiler genelde kendi çalgılarıyla performansa çıkmak isterler. Çünkü sahnelerin olacağını bilemeyiz. Ama kendi çalgımızı tanıdığımız için
Onu hem çabucak akortlayabiliriz hem de ne kadar dokunacağımızı biliriz. Kendi arabanı kullanmak gibi bir şey. Şimdi geldik ötekine. Şimdi bunu E'ye yani mi sesine akortlayacağız. E2'ye. Mi. Akort aletinden de yapabiliriz. Buradaki tam dörtlü aralığını da yakalayabiliriz. Korkma, korkmaz ölmez. Doğru aralığı oradan yakalayabiliriz. Bunu yaptıktan sonra gene minimum tel temasıyla, yani şu değil, başkalarını rahatsız etmeden getirdik. Geldim gene yegah teline, öteki tek çelik tele. İte kaka gene hafif burguyla hafif temas ederek. Sonra onun üzerindeki sarıya geldim. Bu, eğer bunu ben mi akortladıysam bu sarı teli re akortlamayı tercih ediyorum. Eğer şu alttaki mi akortladığım telleri re akortlarsam bu sefer üstteki teli mi akortlamayı tercih ediyorum. Sazın tınlama miktarını arttırıyor. Nihavet makamı gibi bir makam çalacaksam o zaman üstteki o tek teli, yani şu çift olan sarıları re çekiyorum. Çünkü nihavet makamının karar sesinin frekansı. Üstteki tek şeyi de fa çekiyorum. O da üçlüsü, minör üçlüsü. Fa çekiyorum. O zaman daha güzel bir ahenk sağlanıyor. Ama şimdi ben standart yaptığımı yapayım. Bunu re'ye çektim. Bu zaten akortluydu. Şimdi hepsini yaparsam arada sol olduğu için kötü tınlayabilir ama şu olduğu için bu kendi içinde güzel tınlar. Bu da kendi içinde güzel tınlar. Ve akortlanmış oldu. Temel özetleyelim. Tamburu aldık. Alt telini 110 Hz'li la'ya çektik. Alt çift teli. Yavaş hareketlerle akortladığımıza emin olduk. Tamburun tiz neva yerine bir flajöle. Yani flajöle ne demek? Parmağımızı telin üstüne koyuyoruz. Bastırmıyoruz. Temas ediyoruz. Ve mızrapla bir kere vuruyoruz. Bu böyle uzuyor bu ses. Şimdi bu muhayyer perdesinde de uzar. Neva perdesinde de uzar. Dügahta da uzar. Irak'ta da uzar. Bunlar çok net duyulur. Rast'ta uzar. Başka bir frekans olarak. Rast'ın oktavı gerdaniye perdesinde gene uzar. Ama mesela çargahta uzamaz. Hüseyini'de uzamaz. Acem'de uzamaz. Acem aşıranda uzamaz. Hüseyini aşıranda uzamaz. Flajöle ayrıca bir konu. Önemli bir konu. Onu okusun, herkes takip etsin. Sesin doğuşkanlarıyla alakalı bir konu. O yüzden diyorum takip edilsin diye. Bu akort yapıldığı zaman da yani dörtlüler, beşliler hep böyle doğuşkanların içinde var. Üçlü, dörtlü, beşli. O yüzden mesela orta telin mi'ye akortladığımızın oktavıyla la'ya akortladığımızın beşlisi aynı ses. Bir oktav fark var. Gibi. Karışıkça konular ama çok zevklidir. Yani bu sazdan böyle küçücük bir hareketle şu sesi çıkarmak lazım. Yani sap dibine geldik, akortladık, sap dibine geldik, flajöleyi aldık, sap dibine bastık, perdenin sesini duyduk. Daha önce yaptığım için oran doğru. Bu ne demek? Bu perde düzeni şablonla, ustadan aldığım tamburun perdeleri %99 uyumlu demek ya da %95 uyumlu demek diğer seslerle. O insanlık hali bunu bağlarken biraz tizde bağlamış olabilir, biraz peste geçmiş olabilir. Küçük şeyler olabilir. Onları da kulağımla hemen nevayı da aynı flajöleyle düzeltiyorum.
Muhayyeri deniyorum. Doğru. Dügahı deniyorum. Sonra dügahla muhayyere bakıyorum. Oktav mı? Oktav mı? Oktav. Her müzisyenin aralıkları çok iyi bilmesi lazım. Yani oktav, ne demiş 8'li, 5'li, Ilgaz Anadolu'nun, 4'lü, Korkma Sönmez, İstiklal Marşımızın başı tam 4'lü ile başlar. Bu aralıkları bildiğimiz zaman perde kontrollerini yapabiliriz. Perdeleri küçük küçük ileri itip geri çekerek doğru aralıkları sağlayabiliriz. Ama ilk referansımız bu. Birinci adım. Sonra diğerleri. Ve ondan sonra buna emin olduktan sonra bunun beşlisi. Beşli oktavdan sonraki en mükemmel aralık. Yakın aralık. Bu da dörtlü. Beşli. Dörtlü. Dörtlü. Beşli. Sonra işte buradan hareketle diğer perdeleri de tek tek ayarlamak gerekiyor.